Arkadaşlar hepinize merhaba. Yine bir arkadaşımın, takipçimin, değerli bir dostumun aracıyla birlikteyiz. 2025 Taygo Style Donanım ve üzerinde ek olarak Travel Assist paketi bulunuyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve hype yapmayı unutmayın lütfen. Her zaman olduğu gibi anahtar tasarımıyla başlayalım. Hemen size anahtarı göstereyim. Volkswagen'den tanıdığımız, bildiğimiz şık, güzel bir sustalı anahtarımız bulunuyor. Ne gibi özellikleri var? Araçtan uzaklaştığımızda veya yakınlaştığımızda... Ups! Çekim kazası. Araçtan uzaklaştığımızda ya da yakınlaştığımızda kapıları otomatik olarak kilitlemiyor. Fakat şöyle göstereyim size. Şu an mesela açık. Kapattım. Elimi kapının içine koyduğumda kapıları açıyor. Kapıları kilitlemek için de kapı kolu dışında bulunan yere elimi temas etmem yeterli oluyor. Başka ne özellikleri var? Şimdi onları deneyelim. Açma tuşuna uzun bastım. Bekliyorum. Camlar açıldı. Sunroof'un sadece arkası açıldı. Güzel. Kapatma tuşuna bastığımda da hem camları hem de sunroof'u kapatıyor. Tasarıma geldiğimizde B-SUV bir araç görüyoruz. Kırmızı renk bence çok yakışmış. Ben zaten kırmızıyı severim. Ön tarafta nikelaj detaylarla birleşmiş bu güzellik. Tabii ki LED farlarımız da var. Style Donanım'da IQ LED farlar bulunuyor. Volkswagen ambleminin hemen yanında boylu boyunca uzanan aydınlatma grubumuz var. Gündüz farımız da bu şekilde yanıyor. Ön tarafa baktığımızda şık bir tasarım olduğunu görüyoruz. Herhangi bir radar burada göremedim. Fakat üst tarafta kameramız bulunuyor. Sis farlarımız aynı zamanda dönüş yardımı da yapıyor. LED farların bu arada uzun far asistanı da bulunuyor. Kaput üzerinde de güzel iki çizgi bulunuyor. Hatta 4 diyebiliriz hepsini saydığımızda. Bunlar da araca şıklık katmış. Dodikler siyah plastik olarak tasarlanmış. Güzel duruyor. Yine jant tasarımı Style Donanım'da 17 inçte geliyor jantlarımız. Hankook Ventus Prime 3 lastiği bulunuyor. Burada bir hava çıkışı var. Fren disklerimizi soğutmak için. Aynalar üzerinde dönüş sinyallerimiz bulunuyor ve aynı zamanda refakat ışığı yere yansıyor. Alt tarafa indiğimizde marşpiyalin yine plastik olduğunu görüyoruz ve burada yine plastik bir malzeme fakat farklı renkte boyanarak araca şıklık katmış. Araca yandan baktığımızda arka tarafın biraz daha eğimli olduğunu ve kup bir tarza sahip olduğunu görüyoruz. Üst tarafta bir antenimiz var. Keşke bu balık sırtı bir anten olsaydı dedim. Piyano siyahı spoilerimiz kullanılmış. Arka tarafta da yine LED farlarımız kullanılmış ve paylaşıyorum. Yamulmuş, düzeltelim. 3. stop lambamız burada bulunuyor. Aşağıya baktığımızda en azından sahte bile olsa bir çıkışımız yok. Bence güzel bir tasarım olmuş burada. Park sensörlerimiz hem önde hem arkada standart olarak bulunuyor. Burada yine nikelaj parçalar şıklık katmış buradaki tasarıma. Aracın altına baktığımızda ise torsiyon çubuğunu görüyoruz. Benzin depomuzun da 40 litre olduğunu söylemiş olayım. Volkswagen ambleminin hemen altında kameramız bulunuyor ve yıkaması da bulunuyor. Bagajı açmak için Volkswagen ambleminden değil şu alt taraftan açıyoruz. Elektrikli bir bagajımız yok ne yazık ki. Bu segmentte olmasa da olur. Bagajımız 438 litre. Sağ tarafta bir aydınlatma ışığımız bulunuyor. 4 tane kanca karşılığımız var. Zemin ayarlanabiliyor. Şu anda çok fazla yükleme eşiği yok dikkat ederseniz. Şöyle aşağıya aldığımda biraz daha derin bir bagaja sahip olabiliyorsunuz. Alt tarafına baktığımızda yedek lastiği görüyoruz. Fakat buralarda ses yalıtımı yapılmamış. Sol tarafta malzemelerinizi koymak için de bir alan tahsis edilmiş. Şöyle bakın şurada bir güzel bir detay var. Onu göstereyim size. Bu döşemeyi üst tarafa aldığınızda şuradaki mandal sayesinde böyle burayı kullanabiliyorsunuz. Örneğin lastik değiştireceksiniz. Bu güzel bir kolaylık oluyor. Bagajda bir diğer güzel haber. Panzotu alt tarafa koyabiliyorsunuz. Şimdi koltukları yatıralım. Koltukları yatırdığımızda 1283 litreye çıkıyoruz ve burada hem malzeme kalitesi güzel hem de zeminin neredeyse düz olduğunu söyleyebilirim. Aracın içine geçmeden size kapı sesini biraz dinleteyim. Güzel. Güzel.
Volkswagen'ciler mutlaka merak edecektir. Gelelim arka yaşam alanına. Koltukların her ikisi de bana ayarlı. 4 parmak bir mesafe var. Üst tarafta yeterli bir alan var. Boyum 1.85. Kanala abone değilseniz abone olun. Öğrenmiş de olursunuz. Şöyle kafalığımı ayarladım. Bakalım burada neler var. El tutamakları yok. LED lambalar var. Manuel olarak çalışıyor. Burada bir... Ah ayağım. Dizimi vurdum. Güzel. Bugün kamera şakalarıyla, kazalarıyla diyeyim daha doğrusu. Devam ediyoruz. Arkada bir kol dayama yok. Malzeme kalitesi burada güzel. Yarı deri kaplı böyle köşeleri deri malzemeler de kullanılmış. Buradaki malzeme hissiyatı güzel. Arkada herhangi bir havalandırma yok. 2 adet USB-C çıkışım var. Her iki tarafta da malzemeliğim bulunuyor. Burada bir el tutamağı olsun isterdim açıkçası. Büyükçe bir şaft tünelim var. Isofix bağlantılarımız da bu şekilde kapaklı bir tasarım burada kullanılmamış. Gelelim malzeme kalitesine. Üst tarafta sert plastik. Sert plastik, sert plastik, her yer sert. Burada büyük olmayan bir malzeme gözümüz var. Tam olarak açılıyor mu bakalım? Tam olarak açılmıyor. Güzel tespit etti. Gelelim ön tarafa. Burası sert plastik. Burada yumuşak bir malzeme var. Sert. Malzeme gözümüz yeterli. Buralarda genelde sert plastik var. Fakat sınıf standartlarında olduğunu kesinlikle söylemem gerekiyor. Koltuklar, güzel yan destekleri var. Aynı zamanda bel desteği de var. Onu da şöyle göstereyim. Evet, bunlar B sınıfı bir araçta güzel özellikler. Şimdi içeri geçelim. Direksiyon tasarımıyla başlayalım. Sol tarafta adaptif hız sabitleme ile ilgili tuşlarımız bulunurken sağ tarafta multimedya tuşlarımız bulunuyor. Direksiyon gayet güzel bir yapıya sahip. Alt tarafı biraz olsun kesik. Malzeme kalitesi burada gayet güzel. Üst tarafa geldiğimizde yumuşak bir malzeme var. Evet, B sınıfı standartlarının ötesinde kesinlikle iyi bir malzeme var burada. Buralarda yine güzel malzeme kullanılmış. Beğendim. Sadece evet şu sağ taraf ve şöyle dizimizin değdiği yerler sert malzeme kullanılmış. Şiddet ayarını yapabiliyoruz. Her yerde yapabiliyoruz. Kapı kolu tasarımını da beğendim bu arada. DSG şanzımanımız var. Aracı buradan çalıştırıyoruz. Start stop'u bu tuşla devre dışı bırakıyoruz. Park asistanımız burada. Ne yazık ki manuel bir el frenimiz var. Burada bir çakmaklığımız bulunuyor. 2 adet bardaklık var. Bakalım kullanışlı mı? Evet, güzel. Sığdı buraya. Bu da zaten buraya rahat sığar. Burada bir kol dayamamız var. Ses yapmaz bir malzemeyle de kaplanmış, B sınıfı standartlarının ötesinde ve bu arada el frenimiz de deri kaplı. Gelelim torpido gözüne. Açtık. İçeride herhangi bir kaplama yok. Şöyle kartlık var burada 1-2 tane. Işıklandırma da bulunmuyor ne yazık ki. Bu da sınıf standartlarında diyebilirim ama burada yani şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ışık olmalıydı. Yani Broadway'e binmiyoruz sonuçta. Sene 2025 Volkswagen. Kablosuz şarj desteğimiz var. 2 adet de USB-C çıkışımız var burada. Burada bir kartlık var. Klima sistemi yine dijital olarak var. Onu da gösterelim. Klimamızı da bir açalım. Şöyle sıcaklığımızı ayarlayalım. AC yani klimamız açık olsun. Burada iç sirkülasyona hızlı ulaşım güzel. Koltuklarımızda ısıtma var. Bu da güzel. Dijital olarak bunlara kumanda edebilmek de aslında çok büyük bir sıkıntı değil. Alışıyorsunuz. İsterseniz böyle basarak tek tek ya da şu şekilde sağa doğru ya da sola doğru kaydırarak komuta edebiliyorsunuz. Senkronize yapalım. Çift bölgeli olduğunda söylemiş olalım. Ön cam buğu gidericimiz ve arka cam rezistansını da buradan komuta ediyoruz. Benim gibi böyle biraz takık insanlar için sevmeyeceği bir şey olabilir bu. Keşke şurası ortası böyle sabit dursaydı. Bu nerede duracak? Ben böyle sinir olurum buna. Benim gibi düşünenler de var. Araç sahibi arkadaşım da aynı şeyi düşünüyormuş. Şimdi gelelim gösterge paneline. Gösterge paneli gerçekten şık, modern bir tarza sahip. Bu arada direksiyonun üzerinde çok severiz neler var? Kulakçıklar var. Bir artı daha aldı. Bu gibi donanımlar bizim sürüş zevkimizi de arttırıyor. Açtık. Apple CarPlay ve Android Auto var. Home tuşuna bastığımızda burada ana ekrana geliyoruz. Üst taraftan aşağıya doğru şöyle çektiğimizde burada sık kullananları ekleyebiliyoruz. Işıklandırma ayarı gibi diğer ayarları buradan yapabiliyoruz. Ses ayarlarına girelim. Şöyle biraz basımızı ve tizimizi arttıralım. Menüye geldiğimizde de daha kullanışlı bir menü olduğunu söyleyebilirim. Sürüş asistanlarına girdiğimizde sürüş profilinden Eco, Comfort, Normal ve Sport olarak burada ayar yapabiliyoruz. Keşke manuelde bir sürüş modu tuşumuz olsaydı dedim. Daha kullanışlı olurdu. Araçla ilgili bilgi ve ayarları da buradaki kar menüsünden ulaşabiliyoruz. Yakıt tüketimimizi burada görüyoruz. Kısacası kullanışlı bir menüsü bulunuyor arkadaşlar. Üst tarafa geldiğimizde sunroofumuz var. Perdesi manuel. B sınıfı için normal. Güzel bir şekilde güneşi
perdeliyor, işini yapıyor. Bastık. Sunroofumuzu da açtık. Bu ilk mesafesi bir karıştan biraz daha fazla açıldı. Bir daha basıyoruz, biraz daha geriye gidiyor. Burada bir gözlük saklama kabımız var. İçi kumaşla kaplı değil ama güzel bir plastik var burada. Sıkıntı olmaz. Açılış kapanış hissiyatı da güzel. Işıklarımız LED. Manuel olarak açılıp kapanıyor. Bu da normal. Burada ışıklandırmalarımız var. Yine beyaz LED lambalar kullanılmış. Sürücü tarafında da yine aynı şekilde. Herhangi bir uzaması yok. Kendinden kararan dikiz aynamız bulunuyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. SOS yardım tuşumuz da bulunuyor. Işıklandırmaları buradan komuta ediyoruz. Şimdi motora geçelim. Geldik, açtık. Tabii ki çubukla sabitleyeceğiz. 1 litre 116 beygir ve 200 Newton torka sahip 3 silindirli bir motorumuz var. Herhangi bir kapak kullanılmamış. Sol taraf ve sağ tarafta şöyle göstereyim, açık bırakılan yerler var. B sınıfı olduğu için bunların normal olduğunu söyleyebilirim. Yalıtım malzemesi kullanılmış. Arka tarafta da güzel bir yalıtım olduğunu söylemek istiyorum. Burada gördüğüm herhangi bir aksaklık, sıkıntı yok. Çalıştıralım ve sesini duyalım. 3 silindirli bir motor olduğu için biraz titreşim var. Bakın siz de şöyle görebilirsiniz titreşimi. Fakat bu normal. 3 silindirli tüm araçlarda olan şeydir bu. Ses yalıtımına şimdi bakalım. Gayet güzel. Şimdi gelelim sürüşe en sevdiğim bölüme. Kısmetimize yağmur başladı. Berekettir diyelim. Emniyet kemerimizi bağlayalım. Bugün kazalarla devam ediyoruz. Allah korusun bir şeyimiz olmasın diyelim. Emniyetli sürüşler dileyelim birbirimize. Start stop düğmemize bastık. Araç çalıştı. Güzel bir ekran var karşımda. Şimdi geri görüş kamerasına bakalım. Netliği güzel. Sınıf standartlarında. Açı ayarı bulunmuyor. Şöyle göstereyim. Arkada bir sileceğimiz vardı. Arka camın eğer sileceğini çalıştırırsanız çalışıyor. Vites gerideyken bastım. Evet, bakın orayı temizledi. Kamera netliği güzel. Çok kötü değil. B sınıfı bir araç olarak değerlendiriyorum. Yıkamamıza bakalım. Evet, Volkswagen'in ben silecek teknolojisini de çok beğeniyorum. Silecekleri göremiyorum bu arada. Görmemek de güzel. 1 litrelik bir motor. Fakat çekişi gayet güzel, yeterli. Bundan 10 yıl önce 1 litrelik bir motordan bu kadar güç geleceği aklımıza gelmezdi herhalde. Şimdi amortisörlerimize bir bakalım. Amortisörlerimiz serte biraz daha yakın fakat sessiz çalışıyor. Bunu da şöyle açıklayayım. Sınıf standartlarında sessiz çalışıyor. Ama bir C segment SUV'la kıyaslarsak daha sesli olduğunu söylemek istiyorum. Görüş anlamında değerlendirecek olursak ön tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Yan tarafta herhangi bir sıkıntı yok. Arka tarafta da herhangi bir sıkıntı yok. Güzel bir görüşe sahibim. Oturma pozisyonunu beğendim. Direksiyonun hissiyatını, tutuşunu beğendim. Hissiyat olarak da şimdilik güzel. Şehir içinde düşük hızlarda direksiyon yumuşak. Park manevralarında bu size kolaylık sağlayacaktır. Kol dayamasında yükseklik ayarı yok ama ileri geri geliyor. Kolunuzu böyle rahat bir şekilde koyuyorsunuz. Yükseklik ayarı olsa iyi olurdu ama B sınıfı normal diyeceğiz. Bayır aşağı iniyoruz ve motor freni yapıyor. Volkswagen'de bu özellikle motor şanzıman uyumunu çok beğeniyorum. Sizler de tabii ki aynı zamanda vitesi şuradan sağa alarak vitesi küçültebilirsiniz. Küçültmek için geriye çekiyorsunuz. Tabii motor 1 litre olduğu için büyük bir torku yok. O yüzden çok fazla böyle bir motor freni beklemeyin. Sonuçta 1 litrelik bir araç. Direksiyonda bulunan bu kollardan da vites değiştirebiliyoruz. Bunlar da güzel oyuncaklar. Ben çok oynarım bunlarla. Fren hissiyatı güzel. Fren hissiyatını da beğendim. Amortisörleri şöyle özetleyeyim. Çok yumuşak bir amortisör sistemi yok. Biraz daha böyle serte kaçıyor. Araçta kör nokta uyarı sistemi bulunmuyor. Olsa güzel olurdu. Bir eksiği o olmuş aslına bakarsanız. Fakat durma kalkma özelliği olan adaptif hız sabitleme sistemimiz var. Şimdi onu açalım. Üst tarafa bastım. Set dedim. 65'i ayarladı şu anda. 70'e aldım. Sağ alttaki tuşa bastım. Travel Assist'i devreye aldım. Ara ara tutmamı isteyecek. Şu anda ön taraftaki aracı takip ediyor. Hızlandıralım. Sürati 100'e ayarladım. Bakın ön tarafta araçta olan mesafemi aynı zamanda şuradan ayarlayabiliyorum. Mesela biraz daha yakın takip etmesini istedim. Bakalım burayı dönecek mi? Ben biraz yakınım sadece. Güzel dönüyor.
Temas etmiyorum direksiyona. Bakın karşıdan bir araba geldi. Evet, artık orada ben müdahale ettim. Süratim 100'e ayarlı. Ön taraftaki aracı güzel bir şekilde takip ediyor. Şu anda yakından takip ediyor. Şeridi güzel bir şekilde ortalıyor. Sağa sola kaçmıyor. Gayet güzel işini yapıyor. İleride ışıklarda dur kalk özelliğini gösterelim. Adaptif hız sabitleme açık. Ön tarafta güzel bir trafik var. Trafiğin güzeli mi olur, değil mi? Ama çekimlerde bazen lazım oluyor. Frene, direksiyona hiçbir şeye müdahale etmiyorum. Direksiyonu tutun dedi. Şöyle bir tuttum bıraktım sadece. Hemen düzeltmeyi yaptı. Çok güzel. Özellikle şehir içerisinde mutlaka olması gereken sistemlerden biri. Durma kalkma özellikli adaptif hız sabitleme. Durdum. Çalışmaya hazır diyor. Frene basın diyor. Frene basmam gerekiyormuş yalnız. Aslında bu olmamış. Bu böyle yarım olmuş. Sınıf standartlarına uydurmuşlar, öyle söyleyeyim. Normalde hani öndeki araba hızlandığında otomatik olarak ilerlemesini beklerdim. Şimdi tekrar set demem lazım. Tekrar devreye aldı. Ben hiç direksiyona müdahale etmiyorum. Durduğunda bu sefer frene basacağım. Trafik durdu. Frene bas dedi. Bastım. Bakalım ne olacak. Bu arada start stop sistemi devreye girdi. Motor stop etti. Öndeki araç ilerleyince otomatik olarak motoru çalıştırdı. Frenden çektim. Gaza basmıyorum. Kendisi gidiyor. Çok güzel. Direksiyonu da düzeltti. Şeridi ortalıyor. Sistem güzel çalışıyor. Sadece burada tek eksik, arada frene basmak gerekiyor. Zahmet olmazsa biraz frene basacaksınız. B-SUV'a biniyorsunuz. Öndeki ekrandan da bahsedelim. View tuşuna bastığımızda görüntüler değişiyor. Bu gayet güzel. Hem devri hem dijital olarak hızı görebiliyorum. Burada sağ tarafta bilgiler ve sol tarafta işte yine bilgiler var. Onları da sağ taraftaki tuşa basarak değiştirebiliyoruz. İstediğimiz şeyleri buradan görebiliyoruz. Ya da sol taraftaki menüye geçebiliyoruz. Yukarıya aşağıya gelebiliyoruz. Bir diğer menümüz de bu. Gayet kullanışlı, güzel menüler bunlar. Sınıf standartlarının ötesinde bence. Dijital ekran B-SUV'ların çoğunda yok biliyorsunuz. Şu düğmeye eğer böyle sinir oluyorsanız, böyle dik kalsın diyorsanız ne yapacaksınız? Direksiyon üzerindeki tuşlardan sesini açıp kapatacaksınız. O da burada dik duracak. Takıntılı insanlar. Ben de öyleyim, ne yapayım? Evet, önde trafik var. Asiste aldım. Motorluyu da gördü. Öne araba geldi. Onu da gördü. Güzel. Oo, güzel. Frene basmadım. Sistem güzel çalışıyor. Beğendim aga arabanı. Lan! Bunu görmedi. Nazar değdi. İşte yani yarı otonom adı üzerinde, yani Travel Assist, yani size bir yardımcı bu. Otopilot sistemi olarak görmemek gerekiyor. Bunu da göstermiş olduk. Kolaylıktır ama bir kazayı %100 önlemez arkadaşlar. Travel Assist'te olmamama rağmen yine güzel bir özelliği keşfettim. Mesela öndeki araba hareket ettiğinde Start Stop otomatik olarak çalışıyor. Yani motoru hemen çalıştırıyor. Motor da sessiz bir şekilde çalışıyor. Öyle büyük bir titreşim yok. Beğendim. Şimdi aracın ses sistemine bir bakalım. Güzel bir ses sistemi var. B sınıfı bir araç olarak değerlendirirsem C sınıfı standartlarında iyi bir ses sistemi var arkadaşlar. Beğendim. Bu arada bir şey daha ekleyeyim. Şöyle biraz aşağıya alayım kamerayı. Adaptif hız sabitlemeyi bir defa açtıktan sonra her defasında böyle ayar yapmaya çok fazla gerek yok. Sadece set düğmesine basarak devreyi alabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vermek istiyorum. Bir önceki testimde, yani geçen hafta yayınlanan testte BMW iX1'i konuk almıştım. Onda bir eleştirim olmuştu. Sinyal kolu ve sinyal sesi. Bakın B sınıfı bir araç ama metal sesi gelmiyor. Yani metal çalışma sesi gelmiyor. Daha tok bir ses var ve tık tık güzel bir melodiyle sinyali uyarıyor. BMW'de nasıldı? Çat 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 çat, sanki bir röle sesi vardı. Bir de direksiyonu tam sağa tam sola çevirdiğinizde çok güzel bir yumuşaklık hissiyatı var. Klima ile ilgili şöyle bir eleştiri yapalım. Dijital değil de yani manuel bir klima olsa tabii ki daha güzel olurdu. Şurada menü tuşunun hemen yanında bir dokunmatik düğme var. Buraya bastığımızda havanın nereye yönlendirilmesini seçebileceğimiz menü geliyor. Buradan seçebiliriz bunu. Hemen gitmeden basayım ben. Buradan dijital olarak seçebiliriz. Ya da şurada elimizle sağa sola bunu hareket vererek istediğimiz yeri ayarlayabiliriz. Güzel bir fonksiyonluk katmış ama keşke dijital değil de manuel tuşları olsaydı diyorum ben. Biraz belki eski kafayız. Alıştıkça kullanımı kolay olacaktır. Sürüş modlarımızı menüden, menüye basınca diğer menüye de geçiyormuş bak. O da güzel. Kaydırmaya gerek yok.
Bu arada şu düğme bu menüye basmayı biraz engelliyor. Sürüş asistanına geldim. Üst tarafa bastım. Eko'da tamam, araba zaten Eko gibi çalışıyor. Şimdi konforu alalım. Direksiyon belki çok az bir sertleşmiş olabilir. Normalde direksiyon biraz daha sert oldu. Gaz tepkisi daha iyi oldu. Spora aldığımızda, yani mesela spora aldığımda üst vitese otomatik olarak geçmesini isterdim ama onu yapmadı. Şöyle vitesi S'ye aldığım zaman bunu yapıyor. Yani spor moda geçmem gerekiyor. Bu belki bir eksiklik olarak eksi hanesine yazılabilir. Çünkü spor modu zaten seçtim. Buradan da mı seçmem gerekiyor? Evet, demek ki vitesten de bunu seçmem gerekiyormuş. Bunu da görmüş olduk. Normal modda devam edelim. Sürüş asistanlarımızı test edelim. Süratimi 90'a aldım. Gayet güzel bir şekilde ortalıyor. Şehir içinde de bunu yapıyordu. Şehir dışında da çok güzel bir şekilde bunu yapıyor. Evet, bakın arkadaşlar. Evet, sinyali verdi. Teşekkür ederiz. Orada bir kol var. Ne güzel. Zaten hava yağmurlu. Bizler de davetiye çıkartıyoruz işte böyle sinyal vermeden kullanırsak. Şuradan 10 arttırıyorum. Set ve reset'e basarsam da 1 artıyor. Volkswagen kullananlar gerçi bilirler. Gerçekten kullanımı çok güzel, kolay. Evet, sinyal. Oo! Abi. Abi ne yapıyorsunuz ya? Gözünü seveyim. Arkadaşlar lütfen yağmurda biraz daha dikkatli olun. Yani arkadaşlar bakın, şu anda mesela düğün konvoyu var. Dörtlüleri yakmışlar. Yani bunları yapmayın. Hangi çağdayız? Neden dörtlüler yakılıyor? Sinyal denen bir şey var. Test sürücü haricinde biraz da ders verelim diye kamu spotu girmek istedim. Bakın arkadaşlar, 70'te gidiyoruz. Trafiği nasıl işgal ettiklerini görün. Böyle bir şey yok. Sis olmadığı halde sis farını açanlardan, gereksiz yere dörtlüleri açanlardan gerçekten nefret ediyorum ya trafikte. Sinir oluyorum. Neyse, biz testimize devam edelim. Anam. Çıkışı kaçırdım. Bugün aksaklık günü ya. Vallahi billahi aksaklık günü. Ana, köprüye giremeyiz ya. Vallahi billahi. Bugün testimizi güzel bitirirsek inşallah. Yağmurlu bir havadayız. Kabin ses ölçümlerini yapalım. 90, 55 desibel, 100, 56 desibel, 110, 57 desibel, 120, 58 desibel. Ses yalıtımı olarak sınıf standartlarından daha iyi olduğunu söyleyebilirim. İyi bir ses yalıtımı var bence. 120'de böyle bariz bir yerden ses geliyor diyemiyorum. Şöyle biraz yüksek hızlara çıkalım. 140'ta uyarımız geldi. Bu arada Riva çıkışını da kaçırdık. Sizlere 3. köprünün de manzarasını gösterelim. Bu test bize pahalıya mal oluyor. Orada bir uyarı vardı. Ne yazıyordu? Çok fazla hani hızlı şarj etmiyor telefonu. Fakat ısı uyarısı verdi. O da güzel, hoşuma gitti. Yani böyle bir uyarının olması. İlginç bir şey keşfettik. Önümüzde araba yok. Sol önde araba var. Hız sabitleme 120'ye ayarlı ama araba gitmiyor. Yani normalde mesela gitmesi lazım ama gitmiyor. Şöyle ben bir gaza basayım, çekeyim. Evet, şimdi 120'ye geldi. Böyle farklı bir özellik. İlk defa gördüm bunu bir Volkswagen'de. Bana biraz garip geldi. Hızımı 80'e aldım. Direksiyonu bıraktım. Hiçbir şeye basmayacağım. Bakalım ne olacak. Direksiyonu tutun dedi. Tutmuyorum. Sesli ikaz geldi. Yine tutmayacağım. Sesler arttı. Şerit ortalama sistemi çalışmıyor. Araç şu an yavaşladı. Muhtemelen daha fazlasını yapmıyor. Dörtleri yakmadı çünkü eğer tamamen durdurma özelliği olmuş olsaydı dörtlerini yakar ya da sağ sinyal verir. O şekilde durdururdu. Bunu da görmüş olduk. Şimdi önümde bir viraj var. Tekrar set dedim. Süratimi 110'a ayarladım. Şeridi gördükten sonra evet bıraktım. Virajları gayet güzel alıyor. Yolu güzel ortalıyor. Burada iyi iş çıkartıyor bu sistem. Bakın yine sol tarafta aracı gördü. Yine 110'a gitmiyor. Şöyle gaza bastım, çektim. Direksiyonu tuttum. İlginç. Bence böyle çalışmamalıydı bu sistem. Sağdaki soldaki araçtan bu kadar etkilenmemesi gerekiyor. Sürati 120'ye aldığımda da böyle acele etmiyor. Mesela 130'a alayım şimdi. 140'a aldım hatta. Böyle tam gaz yapıp da aracı böyle aşırı hızlandırmıyor. Sağ tarafa geldim. Süratimi 90'a alıyorum hızlı bir şekilde. Evet,
Oo, çok güzel. Fren yaparak ve arkadaki fren ışıklarını yakarak yavaşlama yapıyor. Hızlı bir şekilde yavaşlama yapıyor. Gayet güzel. Evet, şimdi arkadaşlar bu olayı çözdük test esnasında. Aracın biz sağında olduğumuz için sağlatmıyor. Eğer ben solda olsaydım geçecekti. Şimdi önüm boş olmasına rağmen, süratim 120'ye ayarlı olmasına rağmen gitmiyor. Şimdi bakın, sol şeride geçtim. Aracın arkasındayım. Takip ediyor. Sıkıntı yok burada. Tekrar sol şeride geçtim. Evet. Araç sağımda bu sefer ve geçiyor. Almanlar yapmış abi. Biz de eleştireceğiz diye konuşuyoruz işte. Ben ilk başta hani bir gariplik var, niye böyle falan diye düşünüyordum. Gariplik yokmuş. Gariplik bizdeymiş. Yağmurlu olduğu için çok fazla sürüş dinamiklerini gösteremeyeceğim arkadaşlar size. Şöyle kısa bir... Evet, çok kayıyor. Evet, çok kayıyor. O yüzden bu sürüşte belki farklı şeyler yapacağız. Amortisörler bakın burada da çok güzel sessiz çalıştı. Fren dozajlamasını da beğendim. Gaza oturdum. Evet, biraz orada tabii ESP devreye girdi. Hızlanması güzel. Motorun sesi böyle hafiften geliyor. 3 silindirli. Geldim şurada. Evet. Frenaj. Evet. Su şişemiz uçtu. Yani normalde burada biraz zorluyorum arabayı ama bariyerlere girmek istemiyorum. Spor moddayım. 0-100. Şimdi. ...0-100 11.6 oldu. Muhtemelen ıslak zeminin kurbanı olduk. Fabrika verimiz 10.2 saniye. Fren testi şimdi. Dörtleri şimdi yaktı. Frenleme esnasında yakmadı. Islak zeminden dolayı da biraz uzun fren mesafesi elde ettik muhtemelen. Fren mesafemiz 53 metre arkadaşlar. Eğer kuru zeminde bu arabayı bir daha test etme imkanım olursa altyazı olarak kuru zeminde kaç metreye durduğunu size söyleyeceğim. O yüzden ıslak zeminde, yani yağmurlu bir havada araç kullanırken takip mesafenizi arttırın ve daha dikkatli olun. Fren testi şimdi. Evet, dörtleri yaktı. Daha iyi bir fren performansı verdi. 39 metrede durduk. Güvenlik standartlarının içerisinde zemin tam olarak kuru değil, güzel bir değer. Viraj performansını çok fazla değerlendiremeyeceğim. Ama şöyle bir aracın burkulmasına bir bakayım. Çok fazla sağa sola yatma yok. Fakat lastikler yağmurdan dolayı iyi tutunamıyor arkadaşlar. Normal. En azından amortisörlerin hani sert olduğundan dolayı gövde salınımının fazla olmadığını söyleyebilirim. Beğendiğim bir özelliktir. Aracın ağırlığı 1263 kilogram. Euro NCAP'ten de 5 yıldız almış. 3 tane donanım seçeneği var. Life, Style ve R-Line olmak üzere. Daha fazla Life ve Style paketi satılıyor. Life paketinde kablosuz şarj, geri görüş kamerası, park sensörleri ön ve arkada, kararan iç dikiz aynası, dijital kokpit ve led farlar bulunuyor. 16 inçlik lastiklerle birlikte geliyor. Style pakette bu donanıma ek olarak panoramik açılır cam tavan, IQ LED Matrix farlarımız geliyor ve uzun far asistanı da var. Şöyle kolu aşağıya ittirdiğinizde uzun far asistanı çalışıyor. Anahtarsız giriş, ambiyans aydınlatma ve ısıtmalı ön koltuklar Style paketle birlikte geliyor. Eğer imkanınız varsa Style paket almanızı tavsiye ederim. Ben aracın hem dış ışıklandırma sistemini hem içindeki ışıklandırma sistemini beğendim. Ambiyans aydınlatmasının renk seçenekleri yok. Sadece beyaz ama olsun. Yine de güzel bir özellik olmuş. Bunların ara çekimlerini girelim. Siz şu anda muhtemelen izliyor olacaksınız. Vitesi S'ye aldım. Biraz daha tempolu gideceğim. Evet. S'de vitesi genelde üst viteste tutuyor. Biraz daha devirli tutuyor. Önde de bu arada araç gelince ikaz geldi. Onu da yakalamışsınızdır. Şimdi gelmedi ama. Demek ki girince yaptı onu. Evet, S'deyim. Yine hızlı çıkıyorum. Aracın performansı yeterli. 116 beygir ve 200 Nm tork yeterli bir çekiş sağlıyor. Normalde 120 ile gidiyorum buraya. Fakat bugün yağmurdan dolayı biraz daha düşüreceğim hızı. Evet, 100 ile 110, 103. Evet, 104'te zaten hafif hafif kaymaya başladı. Lastikler
Yağmurdan dolayı çok güven vermiyor. O yüzden çok fazla zorlayamadım aracın limitlerini. Kulakçıklarla da şöyle göstereyim. Hızlı bir şekilde vites değiştirebiliyor. Vites değiştirmediğinizde 6000 devirlerde kendisi otomatik değiştirdi bu arada. Evet, biraz daha üst viteste kalmasını isterdim. Şöyle sağa aldım, manuele aldım. Şu an tam manuelde gidiyorum. Bir vites daha düşürdüm. 6000 devire kadar çeviriyor. Motorun sesi güzel. Kendisi yine otomatik vites değiştirdi. Şu an tam gaz oturdum. %180'i gördük. O 190'a kadar geldi. Üstelik yukarıya doğru da çıkıyoruz. Gayet güzel, yeterli. Önümüz açık olsa muhtemelen 200'de görür. 80-120 ara hızlanma. Şimdi. ...7 saniye sınıf ortalamalarında bir hızlanma olduğunu söyleyebilirim. Ne çok iyi ne çok kötü. Testin sonuna artık neredeyse geldik. Biraz da yakıt verilerinden bahsedeyim. Kar menüsüne geldim, seçime bastım, sürüş bilgilerine geldim. Başlangıçtan itibaren son 136 kilometrede 7,5 litre yakmışız. Test tüketimi dahil buna iyi bir değer olduğunu söyleyebilirim. Uzun süreli 2112 kilometredir 7,4 litre. Yakıt aldıktan sonra da 7 litre yakmışız. Bu değerlerin normal olduğunu söyleyebilirim. Şehir içinde yaklaşık 7, maksimum 8 litre yakarsınız diye düşünüyorum şehir içinde. Şehir dışında da eğer sakin kullanırsanız 5-5,5 litreleri rahatlıkla yakalarsınız. Sürüş performansınıza göre değişir. Aracın sahibi arkadaşımız da uzun yolda 4,5-5 litreleri yakaladığını söylüyor. 120 maksimum hız. Hızımı 100'e ayarladım. İleride virajlar var. Bakalım viraj dönerken aracın hızı yavaşlayacak mı? Nasıl bir tepki verecek göreceğiz. Şu an bayır aşağı olmasına rağmen hızı koruyor. Özellikle fren yapma özelliği var. Bu şekilde koruyabiliyor. Ops, evet. Bakın güzel. Hiçbir şey yapmadım. Belki arabayı gördüğü için de yavaşlamış olabilir. Şu an 100'e ayarlı. Önüm açık. Yavaş gidiyor. Evet. Ve direksiyonu düzelttim. Tekrar hızlanmaya başladı. Demek ki virajda aracın hızını yavaşlatıyor. Güzel. Aracı toparlayalım. Ben aracı beğendim. Sürüşü gayet güzel, keyifli bir araç. Motor yeterli, şanzıman uyumu çok güzel. Kör nokta uyarı da olsaydı güvenlik anlamında benden tam puan alacaktı. Oradan biraz puan kıracağım. Müzik sistemini beğendim, koltukları beğendim. Adaptif hız sabitleme sistemini çok beğendim. Konforlu, güvenli bir sürüş sağlayabiliyorsunuz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.